Savaş tanrısı Ares. Adı kanla, vahşetle ve Olimpos'un bitmek bilmeyen kavgalarıyla anılır. O, strateji dehası Athena'nın gölgesinde kalmış akılsız kaba kuvvet, babası Zeus'un sevmediği hayırsız evlattır. Peki ya gerçek bu değilse? Ya savaşın o kanlı sahnesinde, tanrıların ikiyüzlülüğünü en net gören o ise? Ya barış en büyük yalan, kaos ise varoluşun en dürüst hali ise? Aşk tanrıçasının, neden herkes ondan tiksinirken tutkuyu onun kan kokan kollarında aradığını hiç düşündünüz mü? Bu video, bir kasabın değil, reddedilen bir hakikatin sesidir. Şimdi, savaş tanrısının miğferinin altına gizlenmiş düşüncelere ve Olimpos'un en dürüst, en tehlikeli tanrısının ruhuna inmeye hazır olun. Savaş bitti. Bu, benim için en dayanılmaz andır. Kalkanların çatırtısı, kılıçların şakırtısı, gırtlaklardan boşalan o son, umutsuz çığlıklar. Bu ilahi müzik sustuğunda geriye sadece bir sessizlik kalır. Ama bu, huzurun sessizliği değildir. Bu, ölümün boş, anlamsız sessizliğidir. Etrafıma bakıyorum. Çamura bulanmış, kanla sulanmış bu tarlada yatan bedenler. Az önce benim damarlarımda dolaşan ateşin birer sönmüş közünden ibaret. Olimpos'taki o parlak, temiz mermer salonlarda oturanlar bunu asla anlamaz. Babam Zeus, yıldırımlarını bir oyuncak gibi fırlatır ve buna adalet der. Buzdan kalpli kız kardeşim Athena, satranç oynar gibi orduları yönetir. Askerlerini piyon gibi feda eder ve buna strateji der. Zaferin şerefini o alır. Tapınaklar ona dikilir. Bense, bu işin kasabı olurum. Kan döken, vahşi, akılsız Ares. Onlar, savaşın hakikatinden korkarlar. O hakikat ki, benim. Ben, o ilk kılıç darbesindeki tereddüt. O son nefes anındaki pişmanlık değilim. Ben, kalkanların birbirine vurduğu o sağır edici anım. Ben, damarlardaki adrenalinin yakıcı tadıyım. Ben, hayatta kalma arzusunun en saf, en hayvani haliyim. Onlar savaşı bir sonuç olarak görürler. Bense onu bir süreç, varoluşun en dürüst anı olarak yaşarım. Barış, ölümlülerin ve tanrıların kendilerine söylediği en büyük yalandır. Düzen, zayıfların icadıdır. Gerçek olan tek şey kaostur. Ve ben o kaosun tanrısıyım. Miğferimi çıkarıp kenara atıyorum. Yüzümde kurumuş kan, ter ve çamur var. Bu, benim kutsal yağımdır. Bu koku, Olimpos'taki Ambrosia'nın tatlı, mide bulandırıcı kokusundan daha gerçektir. Ve sonra aklıma o geliyor. Afrodit. Sadece o anlar. Sadece o, benim özümdeki bu ateşi anlar. Diğerleri benden tiksinirken, o benim vahşetimde bir tutku bulur. Onun teninin kokusu, mür ve en tatlı çiçeklerin kokusu, benim üzerimdeki kan kokusuna karıştığında, işte o an evren tamamlanır. Aşk ve savaş, yaratılış ve yıkım, birbirinden ayrılamaz iki güç. O topal demirci Hephaistos'un örsünün başında dövdüğü o kusursuz mücevherler, Afrodit'in bileklerinde ne kadar boş duruyor. O, soğuk, işlenmiş altından değil, sıcak, canlı kandan anlar. O, bir düzenin değil, bir kaosun kraliçesidir. Kollarımda olduğunda, dünyanın en büyük savaşının ortasında hissettiğim o mutlak varoluş anını yeniden yaşarım. Onunla olan her an bir savaştır. Teslimiyetin ve fethin bitmeyen dansı. Bizi o utanç verici ağa yakaladıklarında bile, diğer tanrıların alaycı kahkahaları arasında çıplak ve çaresizken, gözlerinde gördüğüm tek şey küçümseme değil, aynı vahşi ateşin parıltısıydı. Biz, onlardan farklıydık. Ve bu yüzden onlardan daha gerçektik. Ölümlüler bana dua ederler. Ama zafer için değil, hayatta kalmak için. Beni, savaşın getirdiği şan ve şeref için çağırmazlar. Beni, düşmanlarının boğazını keserken hissedecekleri o ilkel öfke için çağırırlar. Ben, onların en karanlık, en bastırılmış arzusuyum. Athena'ya bilgelik için yakarırlar. Apollon'a ilham için. Bana ise sadece öldürme gücü için. Ve ben onlara bu gücü veririm. Çünkü bu, dürüstlüktür.
Medeniyet dedikleri o kırılgan örtüyü kaldırdığımızda, altından çıkan tek şey benim. Şimdi bu sessiz savaş alanında yürüyorum. Ölülerin gözleri gökyüzüne boş boş bakıyor. Birazdan akbabalar gelecek. Sonra kurtlar. Doğa, benim başladığım işi bitirecek. Olimpos'ta ise şölenler başlayacak, zafer kutlanacak. Ama onlar kutlarken bile, bir sonraki savaşın tohumlarını ektiklerini bilmezler. Bir sonraki hırs, bir sonraki ihanet, bir sonraki hakaret. Hepsi eninde sonunda bana, Ares'e giden yolu açar. Ben onların reddettiği gerçekleriyim. Ben, barış dedikleri o sıkıcı rüyanın sonunda bekleyen kaçınılmaz uyanışım. Ben savaşım ve benim zamanım her zaman gelecektir. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.